İbn Sina dediğimizde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen tıp, değil mi? Hatta belki de doktorların kralı lakabı. Peki size desem ki o aynı zamanda modern fiziğin temellerini atan, hatta Newton'a ilham veren bir dahidir. İşte bugün bildiğimiz İbn Sina'nın çok daha ötesine geçeceğiz. Evet, işte karşınızda kendisi. Batı'da onu Avicenna olarak bilirler. Genellikle de bu tür portrelerde hep bir hekim olarak resmedilir. Ama gelin biz bu portrenin ardına bakalım. Çünkü orada bir filozof ve hatta bir fizikçi gizli. Şimdi önce herkesin bildiği kısımdan başlayalım, haksızlık olmasın. Tıp alanındaki inanılmaz otoritesinden. Düşünün, Avrupa'da ona yüzyıllarca doktorların kralı demişler. Boşuna değil tabii bu. Peki bu otorite nereden geliyor? İşte tam olarak bu eserden. El Kanun fit Tıp, yani tıbbın kanunu. Bakın, bu gerçekten inanılmaz bir şey. Bu kitap tam 600 yıldan fazla bir süre boyunca sadece doğuda değil, batıdaki üniversitelerde de tıp fakültelerinin ana ders kitabıydı. 6 asır. Böyle bir etkiyi bugün hayal edebiliyor musunuz? Ama işte işin asıl heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bu muazzam tıbbi şöhret aslında dev bir buzdağının sadece suyun üzerindeki kısmı. Biz şimdi o buzdağının altına dalacağız. Felsefe ve fizik alanında yaptığı devrimleri keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi felsefeyle başlayalım. İbn Sina'nın en büyük özelliklerinden biri, kendisinden önceki devleri, mesela Aristo'yu, körü körüne takip etmemesiydi. O her şeyi sorguluyordu ve felsefenin en temel sorusunu yeniden sordu. Yahu, bu gerçeklik dediğimiz şey aslında nedir? Bu büyük soruya cevap vermek için de felsefenin zirvesine, yani metafiziğe yöneldi ve durup şunu sordu. Bir saniye ya, metafizik biliminin asıl konusu ne? Tamam, büyük laflar ediyoruz ama bu bilim dalı tam olarak neyi inceliyor? İşte bu soruyla birlikte adeta bir felsefi dedektiflik hikayesi başladı. İbn Sina burada resmen bir dedektif gibi şüphelileri tek tek sorguya çekiyor. İlk şüpheli masada, metafiziğin konusu Tanrı olabilir mi? İbn Sina'nın cevabı çok net. Olamaz. Neden? Çünkü diyor, hiçbir bilim kendi konusunun var olup olmadığını ispatlamaya çalışmaz. Onu zaten varsayar. Güzel mantık. Peki, ikinci şüpheli, Aristo'nun o ünlü 4 nedeni? Cevap yine hayır. Çünkü nedensellik kavramının kendisi bile daha ispatlanmamış bir şey. Onu nasıl temel alabiliriz ki? Ve bu müthiş eleme sürecinin sonunda o devrim niteliğindeki sonuca ulaşıyor. Metafiziğin konusu ne tanrıymış ne de nedenler. Metafiziğin konusu en yalın haliyle var olanın sırf var olmasıymış. Yani varlığın ta kendisi. Bakın, bu inanılmaz bir hamle. Bu sayede metafiziği din felsefesinden, yani teolojiden ayırıp onu bağımsız bir bilim haline getirmiş oldu. Tamam, felsefenin bu soyut ama önemli dünyasından şimdi biraz inelim ve İbn Sina'nın o keskin zekasını gündelik somut bir şeye nasıl uyguladığına bakalım. Konumuz ne mi? Evrendeki en temel şeylerden biri hareket. O dönemde Aristo'dan gelen bir gelenekle hareket temel olarak ikiye ayrılıyordu. Birincisi doğal hareket. Mesela elinizdeki taşı bıraktığınızdan ne olur? Yere düşer. Çünkü taşın doğal yeri topraktır, oraya dönmek ister. İkincisi ise zorunlu hareket. Yani aynı taşı alıp yukarı fırlattığınızda olduğu gibi. Dışarıdan bir kuvvetle onu doğal yerinden uzaklaştırırsınız. İşte bu basit şema aslında her şeyi özetliyor. Ya bir şey doğal yerine dönüyor ya da bir kuvvet onu doğal yerinden uzaklaştırıyor. O dönemde hareketin mantığı buydu. Basit değil mi? Ama bir sorun vardı. Ama işte tam bu noktada Aristo'dan beri herkesin aklını kurcalayan o 1000 yıllık soru ortaya çıkıyor. Tamam, taşı fırlattınız. Peki elinizden çıktığı andan sonra onu ileri doğru iten şey ne? Eliniz artık ona dokunmuyor. Aristo hava itiyor gibi bir şey demişti ama bu pek de mantıklı gelmiyordu. İşte İbn Sina bu 1000 yıllık probleme öyle bir cevap veriyor ki fiziğin yönünü değiştiriyor. Kavramın adı kasri meyil, yani bir nevi zorunlu eğilim. Fikir o kadar zarif ki diyor ki siz taşı fırlatırken o nesnenin içine bir itici güç, bir meyil aktarırsınız. Sanki bir pili şarj eder gibi nesneye bir hareket enerjisi yüklersiniz. Elinizden çıktıktan sonra nesneyi ileri götüren şey işte o içine yüklenmiş olan güçtür. Ama durun, asıl devrim şimdi geliyor. İbn Sina bir düşünce deneyi yapıyor ve soruyor.
Peki ya bu nesneyi fırlattığımızda hiç hava sürtünmesi, hiçbir engel olmasaydı, yani mükemmel bir boşlukta olsaydık, o zaman o içine yüklediğimiz kasri meyil hiç tükenmezdi ve nesne evet sonsuza kadar aynı hızda hareket etmeye devam ederdi. Bu size bir şey hatırlattı mı? Bu yüzlerce yıl sonra Newton'un formüle edeceği eylemsizlik prensibinin ta kendisi. Ve bu sadece lafta kalan bir fikir de değil. İbn Sina işi bir adım öteye taşıyıp bu gücün miktarını hesaplamaya çalışıyor. Diyor ki, bu aktarılan gücün miktarı nesnenin kitlesine ve hızına bağlıdır. Ağır ve hızlı bir nesneye daha çok güç aktarılır. Yani bakın, kütle ve hız. Bu iki kavramı bir araya getirerek aslında modern fiziğin kapısını çalıyor. Bu da bizi son ve belki de en etkileyici bölüme getiriyor. İnsan merak ediyor tabii. 11. yüzyılda bugünkü İran topraklarında ortaya atılan bu dahiyane fikirler ne oldu? Tarihin içinde kaybolup gitti mi? Cevap kesinlikle hayır. Tam tersine yüzyıllar sürecek inanılmaz bir yolculuğa çıktı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Fikrin yolculuğu gerçekten baş döndürücü. 10-120'li yıllarda İbn Sina kasri meyil diyor. Aradan 300 yıl geçiyor. Paris'te Jean Buridan diye bir düşünür çıkıyor ve bu kavrama Latince impetus adını veriyor. Ve en önemlisi, bu fikri Arap geleneğinden aldım diye açıkça yazıyor. Sonra bir 300 yıl daha geçiyor ve sahneye Galileo çıkıyor. Ve Galileo, modern mekaniği tam da bu impetus kavramının üzerine inşa ediyor. Zincirleme bir reaksiyon gibi. Evet, bu alıntı her şeyi ortaya koyuyor aslında. Bu olay birbirinden bağımsız, tesadüfi keşifler silsilesi değil. Bu, nesilden nesile aktarılan somut bir entelektüel miras. İbn Sina'nın yaktığı o ilk kıvılcım, yüzyıllar sonra Avrupa'daki bilim devrimini ateşleyecek en önemli alevlerden biri oluyor. Ve geldik belki de en vurucu noktaya. Hani hepimizin lisede öğrendiği o meşhur momentum formülü var ya, P eşittir m çarpı v, yani bir cismin kütlesiyle hızının çarpımı, işte bu fikrin temel mantığı, bu formülün ruhu ilk defa tam 1000 yıl önce İbn Sina tarafından dile getirilmişti. İnanılmaz değil mi? O zaman geriye şu müthiş soru kalıyor. Bir insanın zihninde doğan bir fikir gerçekten de 1000 yıl yaşayabilir mi? Yüzyılları, dilleri, coğrafyaları aşıp insanlığın kaderini değiştirebilir mi? İbn Sina'nın hayatı ve mirasına baktığımızda bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğunu görüyoruz.